kapı dışarı edecektin? Neden yerimden yurdumdan ettin beni? Sen de beni nişanlımdan ettin. Nişanlın aptalsa bana ne? Söyleyeceklerini dinlese... Kıbrıs Lefkoşa'da 1994 yılının Temmuz ayında dünyaya gözlerini açar. Asıl adı Feriha Cansel'dir. Gençlik yılları Lefkoşa'da geçmiştir. Eğitim hayatını İngiltere'de sürdürdü. Ardından yine İngiltere'de kalmaya devam ederek manikür ve pedikür işinde devam etti. Daha küçük yaşta 13'lerindeyken ilk evliliğini gerçekleştirdi ve bu evlilikten bir kızı oldu. Adını ise Zümrüt koydu. 1994 yılında İstanbul'a turist vizesiyle giriş yapar. Burada Kıbrıs'ta yaşarken tanıdığı bir arkadaşıyla ortak ev tutarlar. Ardından iş bulmaya girişir ve Taksim'de Parisyen Kulübü'nde hostes olarak çalışmaya başlar. Burada fiziği, güzelliği nedeniyle dikkatleri kısa sürede kendi üzerine çekmeyi başarır. Bu başarı ona birçok filmde teklifi getirecektir. Ve ilk filmi Kan ve Gurur filminde Ahmet Mekin'le oynar. İşte bu filmle birlikte adı Cansel olur. Hem güzelliği, hem zekası, hem de oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyordu. 1964 yılında yönetmen koltuğunda Yılmaz Güney'in olduğu ve oyunculuğunda da yer aldığı Feri Cansel'le birlikte rol arkadaşı olduğu Bir Çirkin Adam da yer aldı. Yılmaz Güney'e göre Feri Cansel iyi kalpli bir kadındı. Birbirlerinden hoşlanan ikili evlenecekken bir anda evlilik hayalleri kaybolur. Böylece Feri Cansel bir süre yalnız kalmak ister. Yılmaz Güney hayatındayken, Yılmaz Türkiye'de tanıdığım en iyi insan, yakışıklı, güçlü, kaya gibi. Yılmaz'a bağlıyım, onu seviyorum. Bu mutlu beraberliği mutlu bir sonla noktalarım. Bir süre birlikte yaşadıktan sonra ayrılırlar. Artık Feri Cansel kendi yoluna bakmalıydı ve bunun için Türk vatandaşlığı kimliğine sahip olmak istiyordu. Bu yüzden para karşılığı evlilik yaptı. Böylece oturum izni alabildi. 3 ay sonra ise boşandılar. Sev Doya Doya, Ah Bu Kadınlar, Evlat Uğruna gibi birçok sinema filminde yer almıştır. Türk sineması düşünülünce akla gelen isimlerden olmuştu Feri Cansel. Dönemin birçok ünlü yıldızlarıyla birlikte oynamış, ününe ün katmaya devam etmiştir. 1974 yılında bir trafik kazası geçirir. Göğüsleri nedeniyle de ününe ün katmaktaydı. Fakat bu kaza sonucu göğsüne yaptırdığı silikonları almak zorunda kalmıştı. 1970 yıllarında yetişkin film zamanı başlamıştı. Feri Cansel ise bu zamana ayak uyduranlar arasına girmişti. Cinsel içerikli birçok filmde rol aldı. Kazandığı para da yetmeyince gazinolarda ses sanatçısı olmak için şan dersleri de aldı. 1974 yılına kadar da sürekli erotik filmlerde yer almıştır. Ankara'da bir gün konsere çıktığı zaman tanıştığı iş adamı Yusuf Tereyağoğlu'yla 12 Temmuz 1976 yılında evlenir. Aşk evliliği yaptığını düşünürken 1979 yılında da boşanır. Yetişkin film dönemi biterken Feri Cansel sırf bu filmlerde oynadığı için yönetmenler tarafından rol verilmeyen oyuncuların arasına girer ve 35 yaşına geldiğinde İzmir'e konser vermeye gider. Burada da aşık olduğu için Melih Ük'le tanışır. Fakat araları açılır ve Melih Ük elindeki silahla onu öldürür. Sonra kaçar fakat yakalanır. Yakalanınca pişman olduğunu, kazara gerçekleştiğini söyler. Feri Cansel'in kızı ise annesi öldürülürken evde olduğu için son ana dair ben odadaydım. Silah sesi duyunca çıktım ve annemin başı sürtünerek duvara yere düştü. Ben o an kendisine siper olmaya çalıştım. Hatta bir kurşun da benim başımı sıyırarak geçti. Söyler. O an hayattayken annesi hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybeder. Aşık olduğu adam tarafından öldürülen Feri Cansel, kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Bizim gönlümüzde güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra cesareti de kalan bir kadındı. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.